Herkese merhaba arkadaşlar. Tekopolis 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde buradaki hem Diamond hem Emerald miner'ını yapıp hem de buradaki Osmium miner'ını yapıp bizim görevlerden mekanizme kadar gelmiştik. Bu bölümde benim en sevdiğim modlardan biri olan mekanizme geçiş yapacağız. Ayrıca bizim seviye 8 support frame'lere artık erişimimiz var. O yüzden buradaki support frame'leri seviye 8 ile değiştiriyorum. Ve buradaki cobblestone'ları söküp artık bunların da seviyesini arttıracağım. Şimdi burada bakarsak seviye 5 cobblestone bizden tier 6 support frame'ler istiyor. 6x cobblestone bizden seviye 7 support frame istiyor. 7x cobblestone da bizden seviye 8 support frame istiyor. Yani biz bunu 7. seviyeye kadar geliştirebiliriz. Böyle 5'lerin hepsini 6'ya geçirdim. Bakalım 25 tane 7 yapabildik. O yüzden şöyle yapacağım. 36 tanesini buraya tekrar yerleştireceğim. Şimdi buradan sadece benim buradaki 7x'i 36 tane yapacak şekilde cobblestone elde etmem lazım. O yüzden ben bunu biraz hızlandırıyorum bu şekilde. Hatta yeterince saatimiz var. Biraz daha hızlandırabiliriz. 64x yaptım. Şimdi bunun 9 tanesi 1 tane veriyor. Yani bize kaç tane lazım? 15 tane lazım. 15 çarpı 9'dan bizim 135 tane cobblestone'a ihtiyacımız vardı. Ki o da oldu bile şimdiden. Tekrardan bunu durdurabiliriz. Pickaxe'imiz kırıldı. Hemen bir tane daha pickaxe yapalım. Artık Diamond'a erişimimiz olduğu için pickaxe'de Diamond'dan yapmak istiyorum. Şimdi artık bunların hepsini birleştirdiğimde 7x cobblestone elde edebiliyorum. Onları da miner'ımıza yerleştirdiğimizde artık 7x cobblestone üretebiliyoruz. Şimdi bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız bunların kullanımına bakarsak bizim tamamen bitirmemiz için bu modpack, yani Mod Mastery Compression kısmında, o da buradaki Endgame kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Final kısmında. Şöyle bakalım hangisi? Burası. Bunu yapabilmek için bizim 9x Compressed Cobblestone'a ihtiyacımız var. O yüzden ben burayı arada bir geliştiriyorum. Şimdi bu bölümde dediğim gibi mekanizme giriş yapacağız. Ayrıca ben buraya birçok paper ekledim. Açabildiğim kadar da bu paper'ları açmak istiyorum. Buradaki mekanizmin kısmından başlayabiliriz. Öncelikle bize infuser gerekiyor. Steel casing zaten buradaki çoğu makinenin yapımında kullanılacak şey. Daha sonra crusher yapabilirsiniz diyor. Ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. Bir infuser yapalım. Yapımı oldukça basit. Furnace, osmium ingot, iron ve redstone ile yapılıyor. Bundan ben şimdilik bir tane değil 4 tane yapmak istiyorum. Bunun sebebi de şöyle göstereyim. Biz bunu kullandığımız zaman farklı farklı sıvılarla farklı farklı craftlar yapabiliyoruz. Mesela redstone kullanarak biz basic control circuit yapıyoruz. Diamond kullanarak da reinforcement alloy yapıyoruz. Bunlardan işimize yarayacak bizim 4 tane var. Redstone, diamond, karbon ve son olarak refined obsidian. Diğerleri biomass falan zaten alışımlar falan yaparken ya da Mosika Booston falan yaparken kullanılıyor. Bunlar çok işimize yaramayacak. O yüzden 4 tane yaptım. Şimdi bununla beraber bizim steel casing de yapmamız gerekiyor. Steel casing'i de ben direkt enrichment chamber'a çevirmek istiyorum. Bunun için bizden basic control circuit istiyor. Basic control circuit'ta redstone ve osmium'u birleştirerek yapılıyor. Buradaki makinelerimizle gidip hemen şuradaki bu kısma koyalım. Bu kısımda mekanizmli kısmı olarak kullanabiliriz. Şuradan itibaren dizmeye başlıyorum. Şimdilik sadece bir tanesini kullanacağız. Ayrıca bize elektrik de gerekiyor. Hemen bunların üzerine konnektörleri bağlıyorum. Elektriklerini de bu şekilde bağladım. Artık buraya enerji geldi. Şimdi buna ne yapacağız? Buna redstone koyduğumuz zaman 10 milibakıt redstone'a çeviriyor. Bizim bunu yapmak için en az 20 milibakıt redstone'a ihtiyacımız var. Ve bundan biz 2 tane yapacağız. O yüzden şöyle bir tane daha koyuyorum. İkinci osmium'u da buradan geçiriyorum. Bu da tamamlandı. Şimdi ben bunları niye yaptım? Niye önce direkt olarak enrichment'a gittim? Bunun sebebi de şu. Hemen bir tane yapalım. Biz buradaki enrichment'ın recipe'lerine bakarsak birçok şey yapabiliyor. Ama bizim için önemli olan enrichment, diamond, redstone gibi şeyler yapabiliyor olması. Bu neye yarıyor? Ben buraya bir tane redstone koyduğumda bunu enrichment seviyesine çevirdi. Şimdi bunun kullanımına bakarsak biz bunu infuser'a attığımızda 80 milibakıt redstone elde ediyoruz. Normalde bunu attığımızda 10 milibakıt elde ediyorduk. Bununla beraber daha verimli çalışmış oluyor. Böyle görevlerimizi de alalım. Şimdi buradan ilerliyoruz. Bizden ne istiyor? Infused Alloy yapmak için Infused Crystalline istiyor. Bunu daha önce yapmamıştık ama yapımı oldukça kolay. Daha önceden Crystalline Dust yapmıştık. Onun yanına Diamond ve Emerald'ı koyduğumuzda Induction Smelter'ın içinde Infused Crystalline elde edebiliyoruz. Gerekli malzemeleri oluşturdum. Artık bunları birleştirerek Infused Crystalline elde ettik. Şimdi bunu da artık Infuser'a koyup Infused Alloy elde edebileceğiz. Mekanizmin ikinci adımını da yapmış olduk. Şimdi ben buradaki makinelerin otomasyonu için Lazero'ya girmek istiyorum direkt olarak. Lazero yapmak için buradan biraz Elite Technium Ingot craftladım. Bunları alıyorum.
Bunun paper'ını da açabiliriz artık. Şöyle bakalım gerekli malzemeler var mı? Redstone'umuz eksikmiş. 4 tane block of redstone yaptım. Şimdi burada laser yolun gate'ini açtık ve craftlarını yaptık ama buradaki kayıt gitmiş. O yüzden videonun bu kısmında bir kesiklik var. Şimdi bizim burada son olarak bir de filtre ihtiyacımız var. Hemen onu da yapalım. Bu şekilde filtrelarımızı yapabiliriz. Bundan çok fazla yapmıyorum. 12 tane yeterli olacaktır. Şimdi artık buradaki enrichment'a gelebiliriz. Şimdi buradaki enrichment alt tarafındaki laser nodun üst tarafına bir tane item kart koyuyorum. Ve buna diyorum ki extract. Extract dediğin zaman buranın içerisinden eşya çekmek demek oluyor. Transfer amount'u 64 yapıyorum. Yani tek seferde 64'lü birer stack çeksin. Ve tick'i de 1'e indiriyorum. Burası bizim redstone kısmı olacak. Buraya yine aynı şekilde bir tane tabii ki de üst tarafına item kart koyuyorum ve buraya filter tanımlıyorum. Ve bu filter'a ben diyeceğim ki buranın içerisine enrichment redstone koy. Artık ayarlamalarını yapabiliriz. Bunun alt tarafından input alacak. Ama input buradaki input değil, ekstra kısmı olacak. Böyle ekstra dedim. Artık burada ürettiğimiz redstone'lar otomatik olarak buraya gidecek. Şimdi buranın içerisinde ben bir stack redstone koyuyorum. Bunlar enrichment'e dönüşecek. Ayrıca bunu bağlamamız gerekiyor dediğim gibi. Çift sağ tık yaparak buraya tıkladım. Daha sonra normal tıkla buraya tıkladığımda zaten arasında bir tane laser olduğunu gördünüz. Bunlar birbirine bağlandı. Şimdi bunun output kısmını da ayarlamamız lazım. Alt taraftan output veriyorum. Buradaki enrichment redstone direkt olarak çekti ve buranın içerisine attı. Yani bu ne demek oluyor? Biz buraya redstone koyduğumuz sürece buranın redstone kısmını dolduracak demek oluyor. Şimdilik şu ikisini kapayabiliriz. Bu diğer kısımları da yavaş yavaş ayarlayacağız. Şimdilik bu şekilde kalabilir. Buradaki redstone kısmını otomatikleştirmiş olduk neredeyse. Tabii ki de bunun tam otomatikleştirmesini biz Refined Storage'e girdiğimiz zaman yapacağız. Şimdi görevlerden ilerleyebiliriz. Bizden ne istiyor? Bizden Advanced Control Circuit istiyor. Bunun için bir tane Basic Control Circuit'a, iki tane de Infused Tello'ya ihtiyacımız var. Buraya osmiumları da koyuyorum. Ve artık Basic Control Circuit elde ettim bir tane daha. Bunu da artık Craft'a koyup şu şekilde Advanced Control Circuit elde edebiliyoruz. Burayı da tamamladık. Şimdi burada ben çok fazla otomasyon yapmadan direkt olarak Atomic Alloy'a gitmek istiyorum. Bunun için Reinforcement Alloy'da ihtiyacımız var. Bunun için de Diamond Dust'a ihtiyacımız var bizim. Bu ikinci infuser'da Diamond yapabiliriz. Yine aynı şekilde bunun üst tarafına gelip bir tane filter koyup buraya da Enrichment Diamond belirliyorum. Buradaki makinenin içine Diamond attığımız zaman bize artık Enrichment Diamond verecektir. Bir tanesini aldım bilerek görev varsa diye ama yokmuş sanırsam. Buraya artık bu da otomatik olarak dolacaktır. Şimdi onu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Bunun için de bizden Infused Alloy'u direkt Diamond olan kısma koymamızı istiyor. Böyle bir tane koyuyorum bundan da. Gördüğünüz gibi buradaki makineler çok yavaş bu arada şimdilik. Bunu da şu şekilde çözüyorsunuz. Mekanizmin seed installer'ları var. Bunlar 4 seviye. Yapımları da malzemeniz varsa oldukça basit gözüküyor. Bunları da zamanla yapacağız. Bunu da yapmış olduk. Artık bizim osmium kompresör yapıp oradan Refined Obsidian Ingot elde etmemiz gerekiyor. Böyle bunu da craftlamaya çalışalım. Bakalım neyimiz eksik. Bundan direkt istek yapabiliriz ya, sorun yok. Şimdi buradan bize bir de Steel Casing gerekiyor. Bunu da yaptık. Bir tane daha Advanced Control Circuit gerekiyor. Bunu da yaptık. Ve kompresörümüzü craftlamış olduk. Kompresörü de buranın sonuna koydum. Şimdi şöyle respisine bakarsak bunun içerisine osmium atmamızı istiyor. Ve üst tarafına da Refined Obsidian Dust koymamızı istiyor. Osmium kısmı kolay, zaten elimizde var. Ve 9 tanesini içerisine attım. Burayı doldurdu gördüğünüz gibi. Üst tarafına dediğim gibi Refined Obsidian Dust istiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da Diamond'la birlikte Obsidian Dust'ı geçerek yapıyoruz. Obsidian Dust da Enrichment Chamber'ın içerisinde elde ediliyor. Şimdi öncelikle bizim Obsidian yapmamız gerekiyor. Ben önce bir tane tank yapacağım. Bu tankı lav depolamak için kullanacağım. Bu tankı buraya koyduğumda zaten bizim buradaki sistemden otomatik olarak lav geliyordu. Bu tamamen dolsun. Daha sonra bunu kullanarak da blastçıların içerisinde şu şekilde obsidian üretebiliyoruz. Tankımız tamamen doldu. Bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. Direkt N'ye basıp bucket modu açabilirsiniz. Bu şekilde de doldurabilirsiniz. Ya da üst tarafında yer varsa oraya koyup da yapabilirsiniz. Şu anda üst tarafında yer yok. Burada konnektörümüz var. O yüzden bu şekilde dolduruyorum ben bunun içine. Ve obsidian elde ettik. Bu obsidianı da artık bizim Enrichment Chamber'ın içerisine atıp Obsidian Dust elde edebiliriz. Bu arada şunu bağlamayı unutmuşum, o yüzden buradaki sistemden otomatik olarak çekmiyordu. Bunu da buraya bağladığımız zaman Enrichment'lar buraya dolacaktır. Şimdi Obsidian Dust'ımızı da elde ettik. Bu Obsidian Dust'ı da artık Diamond olan kısma koyduğumuz zaman bize Refined Obsidian Dust verecek. Bunu da aldık. Artık son olarak da bunu
bizim osmium kompresörde geçirmemiz gerekiyor. Bu şekilde de Refined Obsidian Ingot elde ettik. Artık bununla beraber Atomic Alloy'a geçebileceğiz. Şimdi bu oluşturduğumuz Refined Obsidian Dust'ları tekrardan Enrichment'a geçirip bunları Enrichment Refined Obsidian yapacağız. Enrichment Obsidian'ı da alıp artık buradaki bir sonraki infuser'a koyabiliriz. Üst tarafından Item Card, Filter ve Enrichment Obsidian yapıyorum. Ve bunu da artık sisteme bağladım. Son olarak bunun alt tarafını extra dedim. Artık burada oluşan Enrichment Refined Obsidian'lar buranın içerisine gördüğünüz gibi dolmaya başladı. Şimdi Atomic Alloy yapmak için bizden Reinforcement Alloy istiyor. Bunu daha önce yapmıştık, hemen burada biraz daha üretelim. Ya da bunu yapmadan önce bu makineler gördüğünüz gibi çok yavaş çalışıyor. Buraya ben bir 6 tane tier upgrade yapayım. Şimdilik 3 tane yapabiliyoruz. İkinci seviyesini yapabilir miyiz? Maalesef yapamayız. 3 tane de şimdilik bizim için yeterlidir. Bir tanesini Enrichment'a kesinlikle koyacağım. İkincisi bura olsun. Üçüncüyü de artık bizim buradaki kısma koydum. Bunlar gördüğünüz gibi 3 tane slot oldu içinde ve auto sort diye bir özellik geldi. Bunu açtığımız zaman diyelim ki buranın içerisine 9 tane redstone atıyorum. Otomatik olarak 3'e bölüyor. Yani şu anda 3 kat hızlandırmış olduk bunları. Bu auto sortu hepsini de açacağım ki hepsi hızlansın. Ben burada biraz gereken malzemelerden oluşturup tekrar geri geleyim. Çünkü gördüğünüz gibi şu anda bunların hepsi yavaş çalışıyor. Bunları olabildiğince hızlandıralım. Buradaki arkadaşlardan bir miktar elde ettim. Daha fazlası da üretiliyor. Şimdi artık craftlara geçebiliriz. Orada bizim 6 tane makinemiz var. 3 tanesine basic takıl, 3 tane daha basic yapacağım. Bu arada şunları da içeri atabilirim. 3 basic, diğerlerine artık 6'şar tane craftlayarak gideceğim. Bunun için 6 tane, daha doğrusu 12 tane bundan gerekiyor bize. 12 tane de bunları elde ettik. Artık 6 tane Advanced Tier craftlayabiliyor olmamız lazım. Infused Alloy'larımız bitti. Biraz daha oradan alalım. Şöyle 6. ile beraber hepsini Advanced'e çevirebiliyor olacağız. Bakalım bundan yapabiliyor muyuz? Bunun için de bizden yine aynı şekilde bunlardan istiyor. Upgradeleyerek gidiyoruz yani, anlayacağınız. Ve 6 tane de elit elde ettik. Artık bunları bizim makinelerimize takabiliriz. Bunları sırayla takmanız gerekiyor. Direkt olarak elite takamıyorsunuz. Önce basic, sonra advanced, sonra elite şeklinde gitmeniz gerekiyor. Hepsini taktığım zaman gördüğünüz gibi burada 7 tane slot oluştu. Yani bu ne demek oluyor? Normal haline göre 7 kat daha hızlı demek oluyor. Ayrıca buradaki sıvı slotları da bayağı büyüyor. O yüzden buna besleme yapmayı unutmayın. Artık bunlarla beraber Atomic Alloy üretebiliriz. Böyle auto sortunu açalım. Bu arada bunları hızlandırabilirsiniz. Böyle Atomic Alloy'larımızla elde etmiş olduk. Mekanizm chapter'ını burada tamamlamış gibi gözüküyoruz. Buradaki Crusher'ı şimdilik yapmayacağım. O bizim maden işleme sistemini geliştirirken yapacağımız şey. Şimdi buradan bizim uranyuma geçmemiz gerekiyor. Uranyum için 4 tane Atomic Alloy gerekiyordu. Bunu elde ettik. Hemen gidip bunu craftlayabiliriz artık. Şu şekilde artık buradaki uranyum kısmında açmış oluyoruz. Böyle 1.64'lük color stone'u dizdim buraya. Ve bunlarla beraber uranyum fragment elde ettim. Ve bunları kullanarak da uranyum ore elde edebiliyorum artık. Bu uranyumları da direkt olarak burada pişirmeyelim. Bir bakalım daha iyi bir şekilde pişirebiliyoruz muyuz? Jumbo Furnace'da 8'e 1 veriyor. Enrichment'da 1'e 2 veriyor. Yani direkt olarak Enrichment'ın içine atabiliriz bunları. Ayrıca bunun miner'ını da yapabiliyoruz. Seviye 8 tier support frame'ler istiyormuş. Öncelikle buraya miner'ını kuralım. Daha sonra kalan kısmında bizim Enrichment'ın içerisine atabiliriz. Buraya miner için gerekli şeyleri koydum. Artık buradaki uranyumları da Enrichment Chamber'ın içerisine attığımız zaman bize uranyum dust veriyor. Bunun da kullanımlarına bakarsak bunu normal herhangi bir fırından geçirerek pişirebiliyoruz. Ya da induction'dan geçirdiğimiz zaman sanırsam 1'e 1 veriyordu. Şöyle tekrar bakayım, 1'e 1 oranda veriyor. Induction'dan geçirmek daha mantıklı. Ve bununla beraber uranyum ingotta elde etmiş olduk. Burada görevleri de tamamlamış olduk bir kısmını. Şimdi bununla beraber biz neye geçiyoruz? PAVA'ya geçiyoruz. PAVA enerji üretim, enerji depolama ve enerji aktarma işlerini yapan güzel bir mod. Şöyle 4 tane uranyum blok yapıyorum. Daha sonra da bunları PAVA'nın research paper'ına çevirebiliriz. Bunu verdiğimiz zaman bize bir tane manuel veriyor. Ama bunu kullanmayacağız. PAVA'yı da açmış olduk bununla beraber. Şimdi burada ilk olarak bizim dielektrik paste yapmamız gerekiyor. Şöyle biraz kova alayım. Bildiğiniz gibi bizim Blazor'la erişimimiz şu anda yok. O yüzden bunu lavla üretiyoruz. Kömür, clay ball ve lava bucket kullanarak bu
bu şekilde dielektrik paste üretebiliyoruz. Lava vakıtları biraz abarttık sanırsam ama olsun, sorun değil. Şöyle 2 stack elde ettim bunlardan da. Buradaki envanterimiz de tamamen doldu. Herhangi bir eşyayı koymaya çalıştığımda buraya atamıyoruz. O yüzden şöyle bir şey daha yapalım. Iron Chest'in Gold'dan Iron'a upgrade'i var. Bundan yapalım. Artık Diamond'a erişimimiz olduğu için bunu da yapabiliriz. Şöyle biraz uzaktan koyalım. Diğer modla karışıyor. Artık burada 2 slottan fazla yerimiz açıldı. Daha fazla eşyayı buranın içerisine aktarabiliriz. Şimdi bu paste'lerle dielectric rod yapmamız gerekiyor. Şöyle bunun 2 versiyonu var. Bunları istiyorsanız bu şekilde craftlayabilirsiniz. Ya da istiyorsanız direkt dikey şeklinde de craftlayabilirsiniz. Böyle yaptık ben. Ben bunların hepsini dikeye çevireceğim. 48 tane yataydan 48 tane dikeyden elde etmiş olduk. Artık bunların birleştirerek dielectric casing'e geçebiliriz. Bu dielectric casing'i de kullanarak hem biz energized rod hem de energized orb yapabiliyoruz. Buradaki energizing orb'tan bir tane yapmamız yeterli. Bundan da ben 9 tane yapmayı seviyorum genelde. 9'arlı koyuyorum. O yüzden şöyle bir miktar daha casing yapacağım. Ve toplamda 9 tane elde ettim. Bunlarla da artık energized rod craftlayabileceğiz. Tabii ki de bizden basic kapasitör istiyor. Önce biraz bundan yapalım. Hatta bundan bir stack yapalım direkt. Çok redstone'umuz var. Bir miktar bundan craftladım. Aynılarından de biraz craftlıyorum. Ve bunları birleştirip artık ben energizing rod elde edebileceğim. Bunlar stacklenmiyor. Ayrıca bunları bir enerji kablosuna bağlamanız gerekiyor. Bunun için isterseniz Pava'nın enerji kablolarını yapabilirsiniz. Ben direkt olarak mekanizmin enerji kablolarını yapacağım. Bunlar da Universal Cable olarak geçiyor. Bunların 4 farklı versiyonu var. Böyle 16 tane yapıyorum bunları. Basics versiyonu 3200 enerji taşıyabiliyor. Bu şekilde upgrade'leyebiliyoruz. Bu 51.000 taşıyor. 51.000 de aslında bizim için yeterli olacaktır. Ama bir üst seviyeye çıkartabiliyorsak bir üst seviyede çıkartalım. Elite versiyona çıkardım ve bunun kapasitesi 409.000 oldu. Yani şu anda o kadar enerji üretmiyoruz. Bizim makineler hatırlıyorsanız 480 üretiyordu her bir tanesi. Burada 4000-5000 civarı bir enerji üretiyoruz. Ama burada 400.000 enerjiyi taşıyabilecek hale geldik. Onu da ben direkt olarak nereye kuralım? Buraya kurabiliriz direkt olarak. Bu şekilde 3'e 3'lük bir duvar yapıyorum. Buradaki kablolardan. Bunların üzerine şu anlık enerjiyi biz Immersive ile aktardığımız için Immersive'in konnektörünü koyacağım. Çok güzel. Bu da buraya bağlanıyormuş. Nasıl yaptım bilmiyorum. Zemini kırdım. Şeye mi bastık? Mine'a mı bastık emin değilim ama neyse. Böyle düşerseniz çok dert etmeyin. Yukarıdan geri dünyaya düşüyorsunuz. Şimdi bunları buraya yerleştiriyorum. Bunların gördüğünüz gibi içerisinde bir enerji deposu var. 10K enerji gösteriyor. Şimdi ben bunu buraya bağladığım zaman bunların enerji depoları dolmaya başlayacaktır. Ve bunların yakında bir yere sizin Energized Orb'u koymanız gerekiyor. Artık buradaki makineler buraya bağlandığı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki görevleri de alalım. Şimdi Uranite yapmamızı istiyor. Uranite Energizing Orb'da bizim uranyum ingotu geçirerek yapıyoruz. Buraya uranyum ingotu koyduğum zaman buradaki lazerler buraya enerji yollayacak. Ve bununla beraber bize Uranite craftlamış olacak. Son olarak bizden reaktör craftlamamızı istiyor. Şu anda ama reaktöre ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Diğer göreve ilerleyebiliriz. Diğer görev bizden uranyum sheet metal istiyor. Bu da zaten daha önce yaptığımız gibi multi servo press'te uranyumu geçirerek sheet metalini elde edebiliyoruz. Şöyle direkt olarak 32 tane ile başladım ve artık bunları birleştirerek uranyum sheet metal elde edebiliyoruz. 32 tane bundan elde ettik. Aslında bug oldu sanırsam orada. Daha fazla var sandım. Bunun yanında bize dielectric paste gerekiyor. Bakalım başka ne gerekiyordu? Infused kristalin ve atomic alloy gerekiyor. Buradaki advanced crafter'ı yine kullanabiliriz. Şöyle ikinciyi seçeceğim ki içerisini tekrar doldurmasın. Artık buraya dizmeye başlayabiliriz. Şöyle direkt olarak buraya koydum. Bunu kaydettim. Artık Ultimate Technium Ingot'ta craftlamış olduk. Bunu da şöyle seçiyorum. Elimizde olduğu kadar craftlasın bunlardan. Sanırsam sadece bir tane craftlayabiliyoruz. Çünkü atomic alloy'umuz yetmedi. Burada daha fazla craftlamış mıyız bir bakalım.
Craftlamamışız. Bunları da craftlayalım hemen. Şimdi buradaki görevi de tamamlamış olduk. Bu bizim için neden önemli? Çünkü buradaki Ultimate Research'ten artık Refined Storage kısmını açabiliyoruz. Burada siz Applied Energy seviyorsanız bunu da açabilirsiniz. Ama ben Applied Energy yerine Refined Storage'ı genelde tercih ediyorum. Böyle 16 tane daha Atomic Alloy'u craftladık. Onları da buraya koyalım. Toplamda 4 tane bizim için yeterli olacaktır. Bunları 32 tane de craftlayarak tam sayı craftlamış olduk aslında. Şimdi bizim ana sistemimize gidip artık Refined Storage'ı açabiliriz. Bu şekilde de Refined Storage'ın paper'ını yapmış olduk. 21 tane tek bakımız varmış. Bakalım yetecek mi? Buraya yetiyor. Gayet güzel. Bunları da verdiğimiz zaman artık Refined Storage tespitlerine erişebiliyoruz. Şimdi burada ben bir şey daha açmak istiyordum. Bu da Angel Ring. Ve 4 tane gold block yapıyorum. Ve bununla beraber Angel Ring'i açmak istiyorum. Bunun yanında bizden 24 tane tek bak istiyor. Kaç tane kaldı üzerimizde? 5 tane. Biraz daha craftlamamız gerekiyor bundan. Şöyle 26 tane yaptık. Bunu da buraya göreve verdiğimiz zaman artık Angel Ring'e erişimimiz açıldı. Bakalım craft'ı zor mu? Aynen, bunun craft'ında da bizden Blaze Rod istiyor. Burada biraz garip bir gate yapmışlar. Çünkü burasını biz elitlerle açabiliyoruz. Ama bizim bunu craftlamak için neye ihtiyacımız var? Buradaki Essence kısmına geçmeye ihtiyacımız var. O yüzden görevlerden ilerlememiz gerekiyor. Sanırsam gate mantığını burada biraz yanlış yapmışlar. Bunları Ultimate ya da Hellish'e koysalar daha iyi olurmuş. Neyse bakalım, buradan devam edebiliriz. Şimdi Hellish kısmından Netherite ile başlayacağız. Bunun için bizden ilk önce ne istiyor? Glowstone istiyor. En kolayı. Glowstone'un yapımı 8 tane Lava Bottle ve Ultimate Technium Ingot ile yapılıyormuş. Ve bunu da miner'ını yapabiliyoruz. Hemen buradan gidelim, 8 tane Lava Bottle alalım. Hiç Lava Bottle'ımız kalmamış. Sistemde var mı acaba? Sistemde de yok. O yüzden biraz Bottle craftlamamız gerekiyor. Böyle 1.63'lük craftladım. Bunlardan da biraz daha Lava Bottle üreteceğim. Bu ürettiğimiz Lava Bottle'ları kullanarak da Glowstone'a geçebiliriz. Ve 8 tane aldım. Ve tabii ki de bizim biraz daha ne üretmemiz gerekiyor? Ultimate Technium Ingot üretmemiz gerekiyor. O yüzden biraz daha Uranium Sheet Metal yaptım. Böyle biraz daha Atomic Alloy ürettim. Bunları da artık buraya koyup daha fazla Ultimate Technium Ingot craftlayacağım. Bize tam 4 tane gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 4 tane elde ettik. Şöyle artık Glowstone'da üretebiliyoruz. Glowstone'un miner'ına bakarsak seviye 8 support frame istiyor yine bizden. Bundan biraz daha craftlayacağım ki buraya daha fazla miner inşa edebilelim. Böyle 1-2. Aslında burayı tamamen zaten Exchanged Gadget'ımız var. Bir sıkıntı olursa bunları değiştirebiliriz. Buraya da doldurduk. Artık buraya Glowstone koyabiliriz. Bunları miner'ını da yapmamıştık. Ben şunları 2 tane daha miner, hatta 5 tane miner yapayım. Gerekli buradaki signalin blokları ayarlayayım, geri geleyim. Bu şekilde signalin bloklarını koyarak başlıyorum. Bunların miner'larını koyamayacağımız için şuraya direkt yerleştirdim. Buraya 1, buraya 2. Bunu da şu dış tarafına yerleştiriyorum daha sonra kullanmak için. Bunların hepsini şöyle yerleştirdim. Daha sonra taşırız. Artık Glowstone'u ve Uranyumu otomatik olarak üretmeye başladık burada da. Buradaki miner'ı biraz hızlandırıyorum. Hatta 64 yapalım. Yeterince saatimiz var. Bundan ne kadar lazım olacağını bilmediğim için ikisi de kaldım buradan. Şimdi bunları da sisteme attım. Bakalım başka ne istiyormuş bizden. Compressed Soul Sand istiyor. Bunun yapımına bakalım. Compressed Sand ile birlikte Ultimate Technium Ingot'u birleştirerek yapıyoruz. Ben burada biraz Cobblestone'u ve Gravel'ı geçirip Sand elde edeceğim. Bunları elde edeyim, geri geleyim. Böyle bir miktar Sand elde ettim. Ve bunları da Compressed Sand'e çeviriyorum. 17 tane oldu. Bu bizim için yeterli olacaktır. Böyle şunları da yan tarafa alalım. Bu şekilde Compressed Soul Sand yapabiliyoruz. Aynı şekilde 5x cobblestone'larla da Compressed Netherrack yapabiliyoruz. Bu ikisini elde ettik. Bunları da normal craft'e koyup normal Netherrack'a ve Soul Sand'e çevirebiliyoruz. Bunlar da tamam. Şimdi bizden Nether Brick craftlamamızı istiyor. Bakalım kaç tane ihtiyacımız var? 6 tane Nether Brick'e ihtiyacımız var. O yüzden bunların 6 tanesini bizim fırından geçiriyorum. 6 tane Nether Brick elde ettim. Bunları kullanarak da artık Netherite Scrap craftlayabiliyoruz. Şöyle Netherite Scrap'imizi de craftladık. Şimdi ben burada bayağı bir Ultimate Technium Ingot craftlıyorum. Bunlar olsun. Bir yandan da burada gerekli malzemeleri craftlıyorum. Bayağı bir uzun süren craftın sonunda artık X-Stack artı 21 tane
Netherite scrap elde ettim. Şimdi son olarak ne yapmamız gerekiyor? Bazalt yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? 3x cobblestone'larla yapıyoruz. Gayet kolay. Şöyle bakalım, cobblestone'umuz 4x'imizi 3x'e çevirebiliriz. Bir saniye. 3x cobblestone değil, 3x stone istiyor bizden. O yüzden stone pişirmemiz gerekiyor. Elimizde bir miktar stone olması lazım ama bir bakalım yetecek mi? 422 tane stone'umuz var. Bir çevirelim bakalım kaç x yapabiliyoruz. 46 tane 1x. Sadece 2x yapabildik. Çok fazla ileri gidemedik. O yüzden ben biraz daha stone craftlayıp geri geliyorum. Ve sonunda 8 tane 3x compressed cobblestone'u tamamlamış oldum. Burada ikinci jumbo furnace'ımızı da koymak zorunda kaldım. Çünkü bayağı bir yavaş pişiyor. Yanlış hesaplamadıysam 5800 tane taş demek buradaki 8 tane 3x cobblestone. Artık bunu kullanarak da bazalt elde edebiliyoruz. Bazaltımızı da yaptık. Şöyle bakalım bazaltın miner'ı var mı? Varsa yapalım diyecektim. Ancak miner'ı varmış gibi gözükmüyor. Şimdi bu bazaltı kullanarak da artık ne yapacağız? Ancient Debris yapacağız. Bundan 37 tane elde ettik. Hemen bunu gidelim miner'a koyalım. Çünkü yapımı oldukça uzun sürdü. Böyle building gadget'ı alıyorum ve artık buraya bunları da yerleştirdim. Ve bununla beraber artık otomatik olarak Ancient Debris üretiyor olmamız lazım. Ancient Debris'ler gelmeye başladı. Burayı biraz hızlandıracağım. Biraz üretsin. Biz de şuradaki görevleri alarak devam edelim. Şimdi bizden seviye 9 support frame'ler istiyor. Bunun yapımına bakarsak bir tane Netherite ingotla yapılıyor. Ve burası için de 4 tane lazım. Aslında çok fazla lazım değilmiş. Yani bunlar bize yeterli olacaktır. Şimdi bizim Crusher yapmamız mantıklı oluyor burada. Çünkü şöyle kullanımlarına bakarsak Netherite'ı en iyi işleme yolu Crusher'dan geçirmektir. En içinden geçirirseniz 2 tane veriyor. Induction'dan 2 tane veriyor. Zaten başka bir yöntemi şu anda yok. Bunu 3 tanesinde en içimde tekrar atarak 3 tane Netherite scrap elde edebiliyoruz. O yüzden Crusher'ı yaparak başlayalım. Gerekli malzemelerin hepsi var. Bunu direkt olarak elde ettik. Bununla beraber de buradaki mekanizmin chapter'ını tamamlamış olduk. Ben buna tier upgrade de takacağım. Yazılar geçerse. Böyle basic. Advanced'ını da yaptık. Ve son olarak da elite. Elite için de 2 tane gerekiyor. Aslında bunları ultimate'e de çevirebiliriz. Ama şimdilik elite'de yeterli olacaktır. Tabii ki de advanced yapabildik. Biraz daha malzeme ürettikten sonra elite'ini de yaparız. Bunu da artık sisteme bağladım. Artık buraya da enerji gidiyor. Gördüğünüz gibi buradan da 4'ü Netherite scrap veriyor. 4 Netherite scrap'leri de bizim enrichment chamber'ın içerisine attığımız zaman buradan Netherite scrap elde edebiliyoruz. Netherite scrap'leri de buradaki induction smelter'la birleştirerek Netherite ingot elde edebiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde craftladı. Bu normal mi bilmiyorum ama bunun hızını bayağı bir arttırmışlar sanırsam. Böyle olabildiğince yapalım. 35 tane Netherite ingot elde ettik. Böyle bir tane bizden Netherite block yapmamızı istiyor. Bunu da yaptık. Cap block olarak bu 20 tike indiriyormuş. Yani bir şeyleri hızlandırmak istersek bunu da hızlandırabiliriz. Şimdi buradaki support frame'i henüz yapmamıza gerek yok. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu aşamada Extended Craft'ı da açmak oluyor. Bunu verdiğimiz zaman artık Elite ve Ultimate seviyesine erişimimiz var. Ve artık buradaki Elite ve Ultimate kullanarak da şöyle bakalım. Yeni şeylerin craft'ını açmış olduk. Bunlarla beraber de artık önümüzdeki bölümlerde buradaki chapter'dan ilerleyip Extended Craft kısmını tamamlarız. Essence kısmına girip oluşturabileceğimiz birçok şeyin craft'ını açarız. Burada gördüğünüz gibi Angel Ring'i yaptık mesela. Ama Angel Ring craft'ına bakarsak bizden Blaze Rod istiyor. Blaze Rod'un yapımına bakarsak da bizden Elite Mob Essence istiyor. O yüzden bunlara geçmek için önce buradaki chapter'ları tamamlamamız gerekiyor. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde bayağı bir şey yapmış olduk. Buradaki mekanizmin chapter'ına girip bayağı bir şey yapmış olduk. Ayrıca bunları kullanarak hem Pava'a hem de Uranyum'a girerek buradaki Ultimate Technium Ingot'u yaptık. Ayrıca kendimize hem Ancient Debris hem Glowstone hem de Uranyum Miner'ını yapmış olduk. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.